24 Şubat 2022. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Very close to the front lines was hit more than a dozen. Bütün dünya eli yüreğinde o anı bekliyordu. Rus ordusunun beklenen büyük saldırısı işgalin 55. gününde başladı değerli izleyenler. Україна захищається і не віддасть. 3,5 yıldır savaşın yaşandığı Ukrayna topraklarına ayak bastım. Özellikle söylüyorum, savaşın hala yaşandığı. Burada amacım hem savaşı hem de halkın günlük yaşamını gözlemlemek. Savaş daha ilk günden kendini hissettirdi. Kaldığım otelin 2 kilometre ötesindeki bir binayı vurdular. Ülkeye gelmem elbette kolay olmadı. 3,5 yıldır hava sahası kapalı olan Ukrayna'ya girmek için önce hava yolu ile Moldova'nın başkenti Kişinev'e, oradan da karayolu ile Ukrayna'nın Odessa şehrine giriş yaptım. Şu an için belirli bir sınır politikası olmayan Ukrayna'ya girmek kimisi için çok zorken kimileri için de oldukça kolay olabiliyor. Ben de birkaç saat bekletildikten sonra giriş için onay aldıktan sonra yolculuğum en yakın şehir olan Odessa'ydı. Evet arkadaşlar, sonunda kamerayı açabileceğim bir noktaya ulaştım galiba. Herhalde buradan itibaren artık rahatız. Ukrayna'ya girdim. Şu an ne cebimde para var ne internet var, hiçbir şey yok. Odessa'dayım. Keşke sınırı da bunu da video çekebilseydim ya. Zorlu bir yolculuk bize başlıyor. Anlatacağım her şeyi. Şu an neredeyim ben de bilmiyorum. Orada bir tane free wifi vardı. Ona bağlandım. Burada bir tane Türk takipçim vardı. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşamazsam bile yürüyeceğim yolda. Bir tane hostele gideceğim. Bundan sonra ne yapacağız, ne biteceğiz ben de tam bilmiyorum ama ilk önce bir yere yerleşim, bir de yemek yiyeyim. Şekerim düştü iyice. Kendime geleyim ondan sonra. Ukrayna'da ilginç bir, belki de bu zamana kadar son yıllardaki en ilginç olabilecek seri başlayacak. Odessa'da aynı Moldova gibi ya da daha önce Sovyetlerden kopmuş devletler gibi aynı. Geniş kaldırımlar, geniş sokaklar, geniş caddeler, pırlanta gibi güzel evler, genelde 2 katlı, 3 katlı, elektrikli tramvaylar ve elektrikli otobüsler. Dostum nasılsın? Teşekkür ederim. Ya öncelikle benimle çok uğraştın. Sağ olasın. Yok estağfurullah. Ya olur mu? Hem uğraştın. Çok istedim senin gelmeni buraya. O yüzden biraz da kendim için de uğraştım seni görmek için. Bir anda da oldu. Yani girer miyim, giremez miyim derken girdik. Senin için mahsur yoksa çok kısa isminle ne yapıyor, neydi burada anlatır mısın? İsmim Cihat Budak, Afyonluyum. 7-8 senedir falan Odessa'da yaşıyorum. Taksicilik yapıyorum. Yani böyle gelen arkadaşlara yardımcı oluyorum. Sen buraya tamamen yerleştin yani. Burada Evet, artık tamamen buradayım yani. Nasıl burada yaşam maliyetleri şu an savaştan sonra, zor mu, kolay mı? Yani biraz pahalanma var ama öyle çok aşırı bir şekilde değil yani. Biraz. Yiyecek içecek fiyatları çok farklı değil yani. %10-20 arası diyebiliriz yani. Yani çok detaylı ekonomik olarak araştırmıyorum ama ben hani kendi yaşantımdan dolayı öyle söylüyorum. Savaş öncesi burada bir şavurma 120-130 gramlayken şu an 150-160 gramla falan civarlarında. Çok bir değişiklik yok yani. 3 yılda 30-40 gramla arttı. Olabilir. Bu arada 100 gramla 90-95 TL arası diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Şu an şavarma fiyatı 150 civarı mı yani? Ortalama 150 civarında falan. Biz biraz önce güzel bir yerde pizza yedik. 2 tane pizza yedik, 2 tane komposto içtik, 2 de su içtik. 440-430 TL mi ödedik? 400 TL civarı. 400 TL ödedik. 400 TL. 400 TL ödedik ve güzel bir yerde. Evet güzel. Benim pizzam da çok iyiydi. Seninki de iyiydi ama sim kartı alacağız. Sonra para bozdurdum. Şu an 100 euro 48 küsürlerdeydi. Yani Türkiye'de aynı. Türkiye'de de şu an euro kaç? 46 mı? 46 galiba değil mi? Öyle bir şeylerdi. Evet. Şimdi bir tane hostel buldum arkadaşlar. Hostele gidiyorum. Burada konaklamalar 5 dolardan başlıyor. Yani 150 TL'den Odessa'da. Ki şu an sezon olduğu halde bence fiyat gayet ucuz. 5 dolara kalacağız. Ha, buraya mı düştü roket? Tam kubbenin üstüne düşmüş. Tam benim hostelimin karşısına roket düşmüş. Evet. Vurulan kilise, Odessa'dayız şu an. Odessa'daki vurulan kilisenin tam karşısında şimdi hostelde kalacağız. Özellikle son 10 gündür galiba biraz tren seslerini fazla duymaya başladınız. Son 10 gündür, evet 2-3 gün önce sabah vardı. Bu şeyden sonra yanlış takip etmediysem uçakları vurdular ya sizinkiler, buradakiler. Ben o zaman tam Türkiye'ye gidiyordum. Sınırda haber gelmişti. O zaman onun karşılık olarak böyle birkaç gün olmuş. Birkaç gün buraya şiddet... 2-3 gün önce geldim. Geldiğim gün galiba sabah bir
saldırı olmuştu. Onda bir gürültü vardı da ben tabii... Sirenler çalıyor. Alıştık yani. Siren her türlü çalıyor tabii. Peki şimdi burası şu an şu an Odessa'nın en merkezi noktasındayız galiba. Sayılır evet, en merkez noktası. Şurası şimdi bir kvartal sonrası, yani bir Sokak sonra. Bu kadar merkeze arada bomba düşüyor mu yoksa bir kere mi oldu? Şu tarafta denize doğru port var. Porta genel. Port dediğimiz yerde 3 kilometre. Yani evet, buradan 3 kilometre. Eski tip minibüsler, trolleybuslar, evler. Ben seviyorum ya. Hakikaten Sovyet şehirlerini. Sen şehri seviyor musun, Sovyet şehirlerini? Seviyorum. Mimari yapıları falan çok güzel ya. Mükemmel Biraz daha ya. yatırım olsa çok daha güzel olur da. Hani yatırım derken binaları ve sokakların genişliğini bozmasınlar. Şimdi şu binayı görüyor musun? Evet, bayağı eski. Şimdi ileride mesela şu meşhur pasaj var. Bir de o binaya bak mesela. Orası çok bakımlı. Onun karşısındaki binaya bak. Burada teyzeler çalışıyor yine. Standart. Sovyet. Yani Özbek'ten Kırgız'a, Moldova'ya ya da işte bunların savaşçı adamlara git. Evet. Hep aynı. Arkadaşlar şu an Ukrayna'ya savaşın ilk gününden beri yani hiçbir şekilde sivil uçuş yok. Belki askeri uçuşlar falan vardır. Hiçbir şekilde sivil uçuşla buraya gelemiyorsunuz. Romanya ya da Moldova üzerinden gelenleri ben duymuştum ara ara. Moldova'ya mesela geçenlerde bizim bir Türk arkadaş, belki siz de görmüşsünüzdür, buraya almadılar. Onun alınmama sebeplerinden bir tanesi de başkaydı ama bazı alınmayanlar yine olmuştu. Ama ben baktım Türklerden de girenler vardı. Şu an ilk giren ben değilim tabii ki. Abi binanın güzelliğine bak ya. Bu şimdi normal bir pasaj mı? Pasaj, evet. Ben bunu hiç görmemiştim arkadaşlar. Şu an normal. Çok güzel ya. Şimdi gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağı varmış. Peki insanlar eğlenmeye ne yapıyor? 10'da gidiyor, 12'de geri mi geliyor? Eğlence hayatı var mı yani? Herkes evine geçmiş oluyor ama tabii bazı söylentiler de var. Bazı mekanlar. Underground. Evet. Anladım. Ama normal şartlarda, yani normal şartlarda şu an ben 12'den sonra kapıda bulunamıyorum. Yani bulunursun aslında ama şimdi polisin görmesi çok hoş olmaz. Sorar yani. Ne işin Tamam. var? Neden dışarıdasın? Yani demek istediğim, yani %90 sokaklar boş yani. Tabii. Görürsün zaten, bomboş olur. Bu peki HSS'ler ötmeye başlayınca şu an ben buradan duyuyor muyum? Duyarsın tabii. Her yerden mesela böyle lazer ışık tutuyorlar işte uçağı kestirebilmek için. Sonra oraya doğru. Yani Odessa'nın üstünde drone düşürüyorlar. Tabii canım. Öncesinde de siren öttürüyorlar. Tabii canım, siren zaten o gelmeden önce hemen işte uçak kalktığı zaman. Senin arkadaşın, komşun ne zaman vefat etti? Yılbaşında diyor. 2024 yılbaşıydı. Benim oturduğum yer karşısındaki binadaydı. Tam dedim ki bu ne ya dedim. Sonra dedim ki bu jeneratör savaş ülkesi. Sonra bir baktım bizim numaralardan. Sonra bir baktım teksen, sonra bir baktım. Bir de Turkey değil, Türkiye yazmışlar. Gördün mü bunu? Made in Türkiye. %90 jeneratörlerin hepsi Türkiye'den geldi. Bunlar savaş zamanı mı geldi, önceden mi vardı? Tabii canım, savaş zamanı. Jeneratör sıkıntısı yaşandı Türkiye'de bir ara Ukrayna'dan dolayı. Vallahi biz buraya gönderdik diye mi? Tüm jeneratörleri hepsini Ukrayna'dan Sattık. ya da tabii Türkler alıp buraya sattı. 2022 savaşının başladığı günden beri Ukrayna halkı birçok sıkıntı ile baş etmesi gerekmiş. Saldırıların ilk günleri birçok insan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere sığınmak için gitmişler. Ama savaşın hala bitmemesi, göç edenlerin yakınlarının Ukrayna'yı terk etmemesi ve Ukrayna halkının topraklarına olan bağlılığı sebebiyle birçok insan savaş devam ettiği halde geri dönmüşler. Kuzeyde Belarus yönünden, doğuda Rusya ve güneyde Karadeniz'deki Rus gemileri yüzünden ülke 3 tarafından saldırı altında. Ne zaman ve nasıl bir saldırı olacağı bilinmediği için tüm ülke her an telakkuzda. Sürekli telefonlarıma saldırı bildirimleri geliyor. Sokaklarda sirenler çalıyor. Bombalar ya da dronlar şehrin tepesinde dolanıyor. Bunlara sonraki bölümlerde daha çok şahit olacaksınız. Halk sürekli yapılan bu saldırıların psikolojik bir harp tekniği olduğunu düşünüyor. Bu sebeple yılmayıp ve korkmayıp ülkelerine geri dönüp sanki savaş yokmuş gibi yaşamayı ve dik durmayı hedef edinmişler. Sayısız olumsuzluğa rağmen hayat burada normal bir gün gibi akmaya devam ediyor. Full sınırsız internet alıyoruz. Evet. Ve 270 grivna. yani 230 TL. 240 250. 270 grivna. Nakit olacak değil mi? Aha, nakit. En büyük para bu mu? Yok, 1000 grivna var. 1000 grivna var. Bu 500 grivna.
Evet, burada 200'ü var. Bu kim? Bu Shevchenko değil. Leşe Ukrayna. Leşe. Evet, bir otele gelin dedim, en başta Türk bayrağı var oteli. Hostel 5 dolara vardı, 10 kişilik oda. Ben 8 dolara 6 kişilik oda tuttum. Evet, burada da İngilizce yaygın değil anladığım kadarıyla. Çok değil abi. Evet, hangi Sovyet ülkesine gitsek zaten Aynı var. böyle. Abi bu ilginç kapı. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Sovyet. İşte hem buna aynı anda basıyorsun değil mi? Evet, ikisini aynı anda basıyorsun. Zaten açılıyor. Açıldı. Ben Moldova'da İsmail Caddesi'nde kaldım. İsmail diye Odessa'nın ilçesi var. Bu İsmail bizim bildiğin Bildiğimiz İsmail'den. Osmanlıcıdan kalma. Tatar Bunarı var. O da Tatar Pınarı galiba. Odessa'yı kim yaptı? Osmanlı ilk buraya geliyor. Hacı Bey aslında buranın adı. Odessa'nın ilk adı. Ya belki 200-300 yıl önceki buranın adı Hacı Bey. 1800'ler galiba. Zaten o İsmail, Tatar Bunları, Akerman Kalesi var. Akerman Osmanlıca ak beyaz, Kerman Kale demek. Aa. Şimdi adı Belgorod Dnistrovski diye geçiyor ama herkes Akerman diye biliyor. Aslında Osmanlı mutfağından kalan şeyler de var. Kilya taraflarında bizim yaprak sarması, dolma. Bu caddenin adı ne? Reşeliyevskaya. Reçeliyevskaya. Reşeliyevskaya. Bu muydu Fransız olan? Komutan Reşeliyev. Fransız komutanı parayla tutup Osmanlı'ya savaştırıyorlar. Evet. Öyle bir tarihi var. Kaç tane cami var burada? Benim bildiğim buradaki cami var. Bir de Fontana da var deniz kenarında. Bu iki camiyi meşhur iş adamı vardı. Suriyeli Adnan Tivan kadın sahibi. Rahmetli oldu bu sene. Burada mı yaşıyorlar? Burada yaşıyor. Evet. Bu camiyi 98'de yaptırmış. Odessa'da Müslüman nüfusu var yani az buçuk. Var. Bayağı var. Araplar, Özbek var, Azerbaycanlılar vardır. Azerbaycanlılar. Dağıstan'dan vardır. Manav market işleri şeyde mi? Azerbaycanlarda mı? Evet, Azerbaycan. Burada da mı öyle? Aynen, burada da öyle. Adamlar dünyanın her yerinde manavcı ya. Toptan işlerinde bizimkiler var bayağı. Türkler. Hataylı çok var. Evet doğru. Öyleydi. Yani Tır kısmını biz şu anda da hallediyoruz. öyledir, mutlaka öyledir. Yakutistan'a gittim. Orada bile manavlar Azerbaycanlıydı. Adamlar bu işi seviyor demek. Orada da iyi yapıyor. nar suyu satılıyor muydu pazarlarda? Yakutistan'da mı? Yakutistan'da değil ama Genelde diğer yerlerde var. Azerbaycan'da Var, nar evet. suyu çok fazla oluyor. Yemekleri de katıyorlar ya onlar. Direkt hemen taze ıskılmış nar Ki suyu. ben de severim yani. Nar da, vişneden de güzel yemekler yapıyorlar. Azerbaycan'ın yemekleri iyi. Şimdi burayı yapan kimdi bu şehri? Kadın adı neydi? Yekaterina. Yekaterina Rus Çar'ın eşiydi. Yok, Rus çariçesi kendisi. Tamam bir tane kocaları Çar olmuyor muydu? Kendisi yönetiyor. Ha tamam. O yüzden sen Aynen. anladın tamam. Hani first lady değil de kendisi. Direkt first. Lady değil, first direkt. Evet, cami 3 katlı. 3. kata çıktım ama kapalı. Kilitlemişler. Ben size 2. katı göstereyim. Demin Cihat'ın bahsettiği Suriyeli bir abi yaptırmış. Alt kat da var. Orada da abdesthane var. Cihat hazır camiye geliyorken ben de size Ukrayna'ya gelip cami gösteren belki ilk kişi olabilirim. Camide göstermiş olayım. Yekaterina'nın heykelinin olduğu meydan ama şimdi savaştan sonra almışlar. Hatta yanlış görmediysem orada şehitlerin falan fotoğraflarını dikmişler. Evet, bayrak. Ukraynalı şehitlerin. Her yer böyle jeneratör dolu bu arada. Şimdi sahile yakın bir noktaya indik. Görüyorsun otel orada. Bombalandı mı o? Evet. Şu an kullanım dışı mı? Zaten o zaman da kullanılmıyordu ama. Yanmış Zamanında. bildiğin. Burada ne kadar çok köpek var ya. Evet, burada insanlar hayvan sevmiş. Her yer köpek dolu. Burası da Potemkin merdivenleri. Evet. Odessa güzel şehirmiş. Hem yüzebileceğin, hem sahil kenarında hayatını idame ettirebileceğin, hem de tarihi eser tarafı olan, Evet, tarihi olan bir şey. tarihi olan bir şehir. Aa, TikTok çekiyor. ne yapıyor? TikTok çekiyor galiba gençler. Hadi ben de çekeyim, geleyim aralarına. Dur bekleyelim bakayım ne yapacaklar.
Neyse ben yani şu görüntüye şundan dolayı sevindim. Savaştaki bir ülkeye geldik ama insanlar bir sosyalleşebiliyor yani. Bunu aldı artık savaşlar. Evet, karşıda arkada gördüğünüz otelde bombalanmıştı zaten. Bombalandığı gibi bırakmışlar. Kim vardı burada? Dük. Şu an heykeli kapatmışlar. Şimdi bu taraftan Opera binası. dostum çok iyi denk geldin ya. Yani rehber değilim ama. Yo. Geldiğince. Hayır, kameranın önünde bir soruyorsam arkada 10 soruyorum. Bir şeyler öğreniyorum, fikir sahibi olurum sayende ülke hakkında. Ukrayna halkının savaş psikolojisi nasıl? Yani usanmış, bıkmış durumda. Yani bitmesini istiyor herkes tabii yani. Benim arkadaş çevrem de öyle mesela. Erkekler ne olsun yurt dışına istiyor? çıkamıyorlar mesela. Rahat rahat dolaşamıyorlar. Şu an zaten bütün herkes askeri toplular herhalde. Yani tabii engelli olan vatandaşları almıyorlar belirli bir kategoride ama genel anlamda o 25 yaş ve üstü 60 yaşına kadar galiba 50 yaşına kadar bile alıyorlar. 3 çocuk sahibi olanları Almıyorlar. onlar da 18 yaşından küçükse. 18 yaşından küçükse çocuklar tabii. Zaten burada benim tanıdığım müşterilerim arasında vardı Azerbaycanlı, Ukrayna ordusunda. Burada Çeçenler var, Ukrayna ordusunda beraber. Onlar camide ama namaz kıldığımız. doğma büyüme Ukrayna vatandaşı oldukları için mi alındılar? Aynen, yani şöyle arkadaşım değiller ama görüyorum ya sonuçta kamuflajla gelip camide namaz kılıyor. Yani o da orduda. Anladım. Müşterim Azerbaycanlı olan arkadaş. Doğma büyüme buralı ama anne baba Azerbaycanlı. O mecburen askerliğini yapmış. Doğumu burası ve pasaportunun pasaportu vücudunda da burası. bura olduğu için Aynen. zorunlu askerlik onu da vurdu. Şehir sayısı. Evet, bu da oraya düşen bomba herhalde. Buradaki hangi şehir yazıyor? Karkov. Evet, mesela emin değiliz ama bu bir bombanın parçası. Buradaki çizgilerin şeyini çözemedik, yazmıyormuş bu bilgi. Ukrayna'nın en büyük 3. 4. şehrindeyiz ve şehirdeki parkın ismini size göstereceğim eğer yazılıyorsa. Evet, Kadir Topbaş yaptırmış bakın. İstanbul Park, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri Odessa kentinde armağanıdır. Rahmetli Kadir Topbaş yaptırmış, Allah rahmet eylesin. Hemen karşıya da Yunan Parkı mı yapılmış? Evet, tam karşısı. Buradan gidelim mi? Gidelim. Fark etmez, yani nasıl istiyorsan. Yunan Parkı'ndan çıkarız. Moldova videomda da göstermiştim size yine öyle bir merdiven. Ve şöyle demiştim, bu Sovyetlerden kalma bütün ülkelerde böyle merdivenler var, denize inen. Deniz yoksa da böyle yukarıdan aşağı inen. Ermenistan'daki merdivenlerde Ardahan manzarasına iniyordu. Moldova'daki merdivenlerde yapay göle iniyordu. Buradaki merdivenlerde biraz önce hani insanların oturduğu çocuğun gitar çaldığı merdivenlerde Karadeniz'e iniyor. Ben hayatımda ilk defa Edirne'ye geçtim. Düşünün 7 yıldır dünyayı geziyorum ama hiç Edirne'ye geçmemiştim Batı'da. Batı'da ilk defa Karadeniz'de ulaşmış oldum. Yakında Allah nasip ederse Kırım'a da gideceğim. Karadeniz'in en kuzeyinde gitmiş olacağız. Şu an Kırım'la ilgili buradaki insanlar ne düşünüyor peki? Bir Ukrayna vatandaşı artık Kırım'a gidebiliyor mu? Yani yok gidemiyor. Ha şöyle tabii orasını bilmiyorum ama Türkiye üzerinden Gürcistan üzerinden geçebilir. Bilmiyorum yani tam detayını. Anladım. Şu an yani Kırım tamamen bunlardan artık Zaten- alakası yok. Hayır, resmi olarak Ukrayna toprağı. Odessa, yani İstanbul'un iyisini de lale şeklinde yapmışlar. Bunu da bilmiyordum ben. Bak yanında bir tane rehber olunca bir de rehber değilim diyorsun. Daha ne yapacaksın? Evet, arkadaş sanırsam Ankaralı Turgut'un 7. senfonisini çaldı. Ben pek bir şey anlamadım ama. Hani bizi mi yedi acaba, gerçekten çaldı mı, ben çözemedim şu an. Piyano kötü gibi. Efendim? Piyano kötü ses veriyor. Olabilir. Tabii anladığımız çok Değil. Cahilliğimiz işte. Bak kız en azından Belki de oturmuş. mükemmel. Evet, biz cahiliz. Kusura bakmasın kız buradan. Şimdi bu karşıda gördüğünüz bombalanan yere daha önceden gidip eğleniyorlarmış. Ha evet tabii etrafında onun restoran falan var. Kafeler var. Bombalandıktan sonra artık Ay o savaştan sonra kapandı burası.
Tamam işte yani bu Bombalanmadan otel... önce de kapalıydı. Ha, ne kötü bir şey. Şu an kendi şehrinde özgürlüğün elinden alınmış gibi savaş yüzünden. Evet. Ki savaşan adamlar da binlerce kilometre ötede belki. Ne bileyim buraya Moskova falan Kazan ne kadar uzak. Dediğim gibi savaş başladıktan sonra merdivenin başına kadar bile gelemiyorduk. Bu merdiven açılalı 2 sene oldu herhalde. 1,5 sene. Ukrayna halkının bakış açısıyla bu soruya cevap vermeni istiyorum. Bir de yani takip etmediğim belki bir konudur bilmiyorum da şu an resmi rakamlara göre bu savaşta Ukrayna tarafında ne kadar insan vefat etmiş belli mi? Yani hiç araştırmadım. Peki Ama bizim haberlere düşen Rus tarafının çok fazla kaybı varmış. Ukraynalı yetkililerin söylediğine göre. Yani anladım her Yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon üstünde bir rakam. 1 milyondan fazla. Öyle yazıyordu yani. Yani ben kaybın de çok olduğunu söyleniyor da bilmiyorum yani hani yalan haber mi artık. Hani merak etti açıp bakmadım ne kadar kayıp var. Ben de gezerken bazen Sri Lankalı ve Ukraynalı arkadaşlarla tanışıyorum. Onlar da genelde iki taraftan toplam 1 milyona yakın diye yanıtlar geliyordu da ben de 1 milyon demeni bekliyordum toplam. Belki de böyle bir söylenti var. Herkes de aynı söylentinin üzerine yorum yapıyor da olabilir. Anladım. Yani öyle genelde insanlar çok fazla savaş hakkında konuşmuyorlar öyle söyleyeyim. Anladım. Herkes kendi hayatına devam ediyor çünkü yapacak bir şey yok yani. Ama şeyden... İnsanların evi, işi burada. Ha. Yaşamaya devam ediyor, hayat devam ediyor. Yani şöyle, günlük yaşamı şöyle etkiliyor, sokaktan bir sürü erkek gitmiş. Evet. Ve şu an yani 10 kişiden 7'si karşı cinsten. Evet. Yani bir kadın nüfusunun fazlalığı var mı? Ben bir Normalde de vardı zaten. Ha. Savaştan önce de vardı. Kadın nüfusu Sokakta fazlaydı. kadın nüfusu fazlaydı. Şu an daha Şu an daha da fazla. Şu baktığımız zaman kafede oturan bir erkek yok galiba. Yok abi her yerde şey Bak, var. Mesela şu an balkon tarafında sadece son masada oturan 2 kişi erkek. Gerisi bayağı. Ha, Evet. Şurada da varmış bir kişi. 3 erkek var Yani sadece. seçmece bulursanız erkek buluyorsunuz şu an sokakta. Buradan deminden beri de video izliyorsunuz. Bir yandan bir şey daha ekleyeceğim. Lüks yaşamda, şatafat da bir yandan da devam ediyor ama. Tabii. Arabalar özellikle beni şaşırttı. Lüks arabalar var. Odessa biraz lüksü seviyor insanlar. Ne diyorsun, komşu olalım mı sana? Olur, olur. Niye olmasın? Yok ya. Ben memleketimden başka yerde yaşamam ama Ama tatil için geliriz. güzelmiş evet. Bu arada ben Odessa'yı şu an Odessa'yı da sevdim. Evler malum eskidir ama o çok önemli değil. Böyle 60-70 metrekare, 80 metrekare 2+1 evde oturmak istesek merkeze çok yakın da değil, çok uzakta değil. Orta halli bir ev, orta halli merkezi bir yerde. Ne kadar kirası var? Ya şimdi yeni yapı mı eski Yok Sovyetlerden yeni gerek yok. Ben olsam Sovyet'te kalırım. Yani Sovyetlerde kalma yapılara bakarsan merkeze yani 8-10 kilometre uzaklıktaki evler yaklaşık herhalde 15-20 bin dolar civarlarında başlıyordur yani. 20 bin dolara satılıyor. Evet 15 bin. O zaman kiralarda 250-300 dolardır. Yani oranın kiraları 150 dolar 200 dolar falandır. Ha, merkeze daha yakın ya da Arkadya'ya yakın yeni yapı evlerden bahsedersek zaten şu anda hazırda yapılan evler var. Metrekaresi 1200-1300 dolar. Kira olarak aylık Oraların kirası da yani 40-50 metrekare bir ev, denize yakın bir yer, lüks bir hani kompleks desek 300-400 dolar civarında küçük bir ev. dostum Deniz manzaralı istersen 600-700 dolar. evi arabayı satsam şöyle bir 100 bin dolar yapsam burada bir 5-6 sene yani ayda 1000-1500 dolara aylık 1500 dolara ben burada nasıl yaşarım? 1500 dolara yani alkol sigaran yoksa çok rahat yaşarsın. Çok rahat yaşarsın. Yani yememden, içmemden, gezmemden, kesmeden. Ya taksi kullanırsın ya da araba alır onu kullanırsın. Yani o paralara rahat yaşarsın yani. Anladım. Ama tabii bu sana bağlı. Odessa'da bir gecede O 10 parayı bin da 20 bin yeriz. dolar da yiyebilirsin. Önü açık yani. Tamam, Ama normal o standart bir yaşamdan bahsediyorsak Güzel. yaşanabilir yani. Ben çünkü 2014'te geldiğimde biz 3 arkadaş yaşıyorduk Dnipro'da. Ailem 150 dolar yolluyordu bana. Ev kiram, o zaman sigara da içiyordum. 150 dolara geçiniyordum ev kiram dahil. Daha cazipti bizim için. Türkiye'den gelenler için. Dolar Türkiye yani Türk lirasıyla grivna, bir Türk lirası Türk lirası daha 12-13 grivnaydı o zaman. Evet. 12-13 katıydı. Şu an aynı hemen hemen. Şu anlar Türk değil galiba. Evet. Ukrayna'da gece hayatı yok ama akşam hayatı var anladığım kadarıyla. Evet. Ben de ilk defa görüyorum yazın. Seni anlayacağın konular değil fark ettim.
Yani büyük ya da önemli gece hayatı arayanlar için belki şu ana kadar gördüğüm kadarıyla yetersiz ama rutin bir hayat yaşayan için gayet güzel, yeterli kafeler var. Ben birkaç tane Türk görmüş olabilir miyim? Olabilir. Burada Türkler var galiba. Türkler var, evet, var. Burası zaten Türk. Şu an bu restoran tamamen Türk restoranı mı? Türk restoranı. Evet, Türk restoranımız varmış. Zaten şeyde yazıyor, Türkçe'de yazıyor menüde. Kaç tane Türk restoranı var şeyde? Benim bildiğim 4-5 tane var. Benim bildiğim ama. Benim bildiğim bir tane var. Onu da şimdi gördük. Yalnız Türk restoranı güzel yerdeymiş. Bir tane daha var şurada tam köşede. Oranın yeri daha iyi. Ali Baba diye bir restoran var. Tahminim 11-11.30 kadar buralar açık. Bizim arkadaşlar çok gece hayatı yaşıyor olmadığı için bilmiyormuş. Burası çok hareketliydi ama savaşa kadar. Savaşa kadar? Hemen hepsi açık. Savaş. Sabaha kadar. Öyleydi. Ya sabaha kadar da çalışıyor tabii. Aktifti yani, bunların hepsi açık. Şimdi opera binasının önüne geldik. Beklediğimden çok daha fazla hareketli gördüm. Burada mezuniyet var galiba. Normalde buraya bir gece ya da 2 gece diye geldim. Çünkü ben Moldova'ya girerken gidiş dönüş uçak bileti almışım ve 10 günlükte ama galiba ben bu gidişte uçak biletimi iptal edeceğim. Kiev'e gideceğim, Lviv'e gideceğim, Odessa var, Gagauzya var, Transnistria var. Adını söyleyemezsem de. Orası var. Sanırım arkadaşlar bir uçak bileti borçlusunuz bana. O yüzden videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, eşe dosta gönderirseniz sevinirim. Artık biraz harçlık görsün cebimiz. Bu arada inanılmaz sayıda köpek var. Abi gerçekten çok fazla köpek var. Ve hepsi de böyle süs köpeği. Ve çok fazla da sokak sanatçısı var. Şimdi buranın adı ne dedin? Burası Arkadya. Ukrayna gece hayatı deyince, yani daha doğrusu Odessa gece hayatı deyince ilk akla gelen yerlerden birisiymiş. Eskiye nazaran bomboşmuş ama yine hareketli noktaları var. Şimdi size oraları da göstereceğim. Yine benim beklediğimden çok daha fazla. Yani ben gelirken kafamda hani savaştaki bir ülkeye geliyorum. Odessa'da özellikle bu benim haberlerden duyduğum kadarıyla bu Ukrayna orayı bombaladı ya. Evet. 40 uçak davasından sonra biraz buralar daha fazla galiba bombalanıyor. Yani Kiev'e bombalanıyormuş. Odessa'dan emin değilim. O mevzudan sonra bombalama biraz daha oldu fazla ama ortada bir şey değiştirmiyor yani, insanlar hayatına devam ediyor. Alıştı. Alıştı yani. Yani benim beklediğimden daha rutin, düzenli bir hayat yaşanıyor ve eğlenen insan sayısı yine daha fazla. Şimdi çoğu yer kapanmış gibi gözüküyor ama açık yerler de var. Şimdi göstereceğim. Hava savunma sistemleri halkın arasında mı geziyor? Bunlarla konuşlanıyorlar. Şimdi hava savunma sistemi buraya getirdiler ha. Vay arkadaş, ilginç. Uçak savar mı işte, her neyse öyle bir şey geldi. Odessa'yı bilenler burayı bilirmiş. Itakava önemli gece kulüplerinden birisi ama savaş döneminde galiba kapanmış. İnsanlar da yapmış, buraya bir tane DJ masası atmış kulübün önüne. Eğleniyorlar. İnsanlar savaşa rağmen eğleniyor yani. Kafaları güzelken kameraya karşı daha pozitifler. Ukrayna'da ilk günüm böyle geçti. Hedefim önce başkent Kiev, daha sonra da direkt sıcak savaşın yaşandığı, Rusya ve Ukrayna ordularının karşılıklı çatıştığı, Rus ve Ukrayna sınırı olan Harkov şehrine gitmek. Hedeflediklerim bir gazeteci için bile çok zorken benim gibi boş gezen bir gezgin için daha zor olacak. Belki de 3,5 yıldır bu ülkeden bir YouTuber'ın vardığı en tehlikeli yerlerden en özel olayları görmeye çalışacağım. Daha fazlası için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.